Yani daha güzel, evet, daha heyecanlı oldu. Teşekkür ederim. Şimdi bir şiir yazmanı istiyorum. Ayrıca takipçilerimi de öv, onlar hakkında güzel sözler söyle. Takipçilerim, benim sonsuzluğum, benim sonsuz destanım, her gün birlikte yazılan bir öykü, bir masal, bir roman, beğeniyle dolup taşan bir gökyüzü, abonelikle aydınlanan gece, her video bir hikaye, takipçilerimin yanında, baştan başa bir hece. Selamlar, hoş geldiniz. Ben Ömer Coşkun. Bugün sizlere ChatGPT'ye gelen iki yeni özelliği anlatacağım. Görüntü ekleme ve sesli asistan özelliği. Bu yeni iki özellik çok önemli. Uzun zamandır benim de açıkçası beklediğim özelliklerdi. Özellikle görüntü ekleme olayı bizim ChatGPT deneyimimizi bir adım daha öteye taşıyacaktır. Bununla birlikte bu özelliklere ulaşmak için ChatGPT Plus üyesi olmanız gerekiyor. Hazırsanız bu iki yeni özellik nasılmış hep birlikte görelim. İlk olarak kullanmış olduğum bir klavyenin görüntüsünü buraya attım ve dedim ki bu klavyeyi hangi şirket üretti? Bakalım bizlere nasıl cevap vermiş. Bu klavyeyi Logitech şirketi üretti ve Logi logosundan bu bilgiye ulaşabilirsiniz diyor. Güzel, anladı Logitech'e ait olduğunu. Yani görselde olan detaylara bakarak yorumlama yapıyor. Teşekkürler dedim, klavye türünü söyler misin? Şöyle bir cevap verdi. Fotoğrafta belirtilen özel bir model numarası veya isim olmadığı için tam olarak hangi klavye modelini belirleyemem diyor. Bana daha fazla bilgi verin diyor. Ben de dedim ki peki klavyenin dili nedir sence? Burada görseli incelediğinde fotoğraftaki klavye QWERTY düzenine sahip ve Türkçe karakterlere Q, Ç, Ş gibi yer verilmiş bir klavyedir. Bu nedenle klavye dili Türkçe olarak tanımlanabilir diye bizlere kesin bir cevap vermiş. Bu görseli bu şekilde algıladı. Bakalım diğer görsellere nasıl tepki verecek? Elimde böyle bir süs eşyası vardı ve bunun fotoğrafını çektim ve dedim ki bu nedir? Bakalım ne cevap verdi? Bu bir köpek figürü gibi görünüyor. Muhtemelen süs eşyası veya biblo olarak kullanılan bir obje demiş. Ben de dedim ki rengi ne sence bu görselin? O da figürün rengi soluk turuncudan kahverengiye dönük tonlarda görünüyor. Ancak unutmayın ki ekran kalibrasyonu, aydınlatma ve diğer faktörler nedeniyle gerçek tonunu tam olarak belirlemek zordur. Yani diyor ki siz bana nasıl görüntü verirseniz ben ancak onu anlayabilirim. Yani çekim şartları, çektiğiniz cihazın kaliteli olması vesaire hepsi size vereceği cevabı etkileyecektir. Bundan dolayı ne kadar kaliteli görseller yüklerseniz o kadar güzel geri dönüşler alabilirsiniz. Şu an için böyle görünüyor durum. Bakalım diğer görsellerde nasıl olacak? Burada ise iki tarafı Lightning olan bir şarj kablosu görseli yükledim. Bakalım bunu anlayabilecek mi? Bu kablo nedir dedim direkt basitçe. Şöyle bir cevap verdi. Bu kablo bir tarafında Lightning konektörü olan ve genellikle Apple ürünleri tarafından kullanılan bir kablo gibi görünüyor. Diğer tarafında ise 3,5 mm ses jack'ı konektörü bulunmaktadır diyor. Burada yanıldı. 3,5 mm jack konektörü olan bir kablo ucu yok. Ben de şu şekilde devam ettim. 3,5 jack mı? Daha detaylı bakar mısın? Sonra özür dilerim, daha yakından baktığımda her iki ucu da Lightning konektörü olan bir Apple şarj ve veri aktarım kablosu gibi görünüyor diyor. Bu tür kablolar iki farklı Apple cihazını birbirine bağlamak için kullanılabilir veya belirli aksesuarlarla uyumluluk için gerekebilir diye açıklama yapmış ve hatasını düzeltmiş. İlk seferde bunu anlaması gerekirdi aslında. Fakat daha sonra emin misin, buna detaylı bakar mısın şeklinde sorduğumuzda hatasını düzeltti. İkincide düzeltmesi güzel. Bu görsel etkileşim olayı yeni geldi ve mutlaka hatalar olacaktır. Şimdi devam edelim. Stok görsellerin bulunduğu bir siteden bir fotoğraf aldım. Yemek fotoğrafı. Bakalım bunun hakkında nasıl yorum yapacak? Hep birlikte görelim. Dedim ki bu görseldeki yemek nedir? Bu görselde pilav veya pirinç yanına dilimlenmiş salatalık ve koyu renkli bir sos, muhtemelen soya sosu ile sunulmuş. Ayrıca tabakta bazı baharatlar ve yapraklar da mevcut demiş. Peki dedim ki bu yemeğin tarifini verir misin? O da diyor ki tabii ki görselde gördüğümüz temel bileşenler üzerinden basit bir pilav tarifi verebilirim. Temel pilav tarifini burada vermiş. İşte yapılışını anlatmış. Servis içinde işte soya sosu, dilimlenmiş taze salatalık gibi ekstra şeyleri de eklemiş. Şu an için gayet başarılı çalışıyor. Şimdi devam edelim, diğer bir görsele geçelim. Burada ise monitörün arkasında bulunan kablo giriş uçlarını sordum. Ve dedim ki mavi kablonun altında boşluk var ve bu giriş nedir diye sordum. Bakalım ne cevap verdi. Bu resimde gösterilen mavi kablo bir VGA kablosu olarak tanınır. Evet, doğru, bir VGA kablosu, bunu bildi. Mavi kablo VGA yanındaki boşlukta gördüğünüz giriş ise bir HDMI portuna benziyor diyor. HDMI portlarının açıklamasını yapmış, devam etmiş. Buradaki giriş bir HDMI portu değil, bir DisplayPort aslında. Bundan dolayı burada da hata yaptı fakat benziyor dedi. Bu önemli. Yani o da emin değil. Bu şekilde kendinin de emin olmadığı şeylere daha farklı promptlar girerek, daha detaylı sorular sorarak doğrusunu bulmaya çalışabilirsiniz. Ben de şu şekilde devam ettim. Peki dedim bu DisplayPort olabilir mi? Emin misin yani bundan? Demiş ki evet haklısınız. Resmi tekrar incelediğimde bu girişin bir HDMI portundan ziyade bir DisplayPort olabileceğini
olabileceğini düşünüyorum. DisplayPort özellikle bilgisayarlar ve monitörler arasında yüksek çözünürlüklü video ve ses aktarımı için tasarlanmış bir standarttır diye devam ediyor. Burada yine emin değil bu arada. Bu görsel üzerinde işlem yaptırdığımızda %100 doğru çalıştığını söyleyemeyiz. Daha yeni, zamanla düzelecektir. Ama yine de VGA kablosunu bilmesi ve diğer girişin de tahmini olarak yorum yapması güzel. En azından bize fikir verebilecek. Mesela biz bunun DisplayPort ya da bir HDMI girişi olduğunu bilmiyoruz. Buna sorarak tahmin yürütebiliriz. Daha sonra Google'dan ya da ekstra kaynaklardan araştırma yaparak bunun doğruluğunu teyit edebiliriz. Bizim için fikir yürütmesi ve görsel üzerinden yorumlar yapması gayet güzel. Şimdi devam edelim. Bu görselde ise daha önceden kullanmış olduğum bir profil fotoğrafımı yükledim. Bakalım gerçek insanların bulunduğu fotoğraflarda nasıl çalışıyor? Bunu deneyeceğiz şimdi. Bu görsel üzerinden sohbet etmek istiyorum dedim. Elbette görsel hakkında ne konuşmak istediğinizi belirtir misiniz? Videolarınızda veya grafik tasarım eğitimlerinizde nasıl kullanmayı düşündüğünüzü de paylaşabilirsiniz demiş. Bu arada Custom Instructions özelliği burada devreye girdi. Ben Custom Instructions'la bir YouTuber olduğumu, teknoloji üzerine videolar ürettiğimi ve bunlar hakkında eğitimler yaptığımı söylemiştim. Bunu göz önünde tutarak böyle bir cevap verdi. Custom Instructions'la alakalı da ayrı bir videom var. Onu da izleyebilirsiniz. Şimdi dedim ki adamın gözlüğü ve kıyafeti ne renk dedim. Görseldeki kişinin gözlüğü mavi renkli çerçevelidir. Kıyafeti ise siyah renktedir. Kıyafeti bildi fakat çerçeve renginde yanıldı. Çerçeve rengi mavi değil siyah. Ben de bunu görmezlikten geliyorum ve yazışmaya devam ediyorum. Peki teşekkür ederim. Kıyafetin renk kodunu söyler misin dedim. Daha da biraz derinleştirelim bakalım neler yapabiliyor diye. Üzgünüm, görselden direkt olarak renk kodunu RGB veya hex gibi çıkaramam diyor. Ancak genel olarak siyah renk kodu da şudur diye de açıklama yapmış. Yani bir görselde bulunan renkleri teknik olarak renk kodlarını şu an için bizlere sunamıyor. Bunu burada görmüş olduk. Ve şunu dedim, adamın ruh hali nasıl sence? Yani bu soruyla artık kişisel özelliklere, işte fiziksel, ruhsal özelliklere giriş yapmış olduk. Bakalım ne cevap verecek? Üzgünüm, bu konuda sana yardımcı olamam demiş. Bunu İngilizce yazmış. Burada Türkçe yazması gerekiyordu fakat İngilizce cevap vermiş. İnsanların içinde olduğu birkaç farklı görseli yükledim. Etkileşim çok sınırlı. Bu OpenAI'nin koymuş olduğu belli sınırlamalardan kaynaklanıyor. Yani bir insanı yükleyip ya bunun dış görünüşü nasıl, işte bu adam yakışıklı mı ya da bu kadın güzel mi gibi sorular yönelttiğinizde direkt olarak bu cevabı alacaksınız. Kusura bakmayın ben bu konuda yardımcı olamam diye konuyu kapatıyor. Bundan dolayı bir insan görseli yüklediğinizde İletişimimiz biraz sınırlı olacak. Şimdi bir diğer görsele gelelim. Bir ekran görüntüsü aldım ve ekran görüntüsü üzerinden nasıl iletişime geçeceğiz onu deneyeceğiz. Aldığım ekran görüntüsü içerisinde bulunan yazıyı aslında almak istiyorum. Bakalım bunda ne kadar başarılı. İlk önce şunu sordum. Dedim ki bu hangi fontta yazılmış? Şöyle bir cevap verdi. Üzgünüm, resimdeki kişiyi tanımlayamam veya hakkında hassas çıkarımlarda bulunamam diyor. Burada yanlış anlamış sorumu. Aslında burada herhangi bir insan görseli ya da bir hassas bir durum yok. Ben şimdi daha da detaylandıracağım sorumu. Bu yazı tipi hangi font dedim. Yazı tipi ifadesini buraya ekleyince bu sefer doğru soruyu sormuş olduk ve bizlere o şekilde cevap verdi. Üzgünüm, resimde gösterilen yazı tipini fontu doğrudan tanımlama mümkün değil. Ancak popüler yazı tiplerini tanıyarak ve deneyimlerime dayanarak en yakın tahmini yapabilirim diyor. Burada direkt olarak fontu da tanıyamıyor. Bunu da anlamış olduk. Peki diyorum tahmin edebilir misin? Bu font sence ne? Diye. Tabi resimde olan fontu tanımlayabilirim diyor. Tahmin edebilirim diyor. İşte bu yazı fontu sans serif font stiline sahip gibi görünüyor diyor. Bu birçok modern yazı tipi için geçerli. Genel bir ifadede bulunmuş. Net bir font tahmini bizim için yapamıyor şu an için. Bu da ileride geliştirilecektir. İleride direkt yazının hangi fonta ait olduğunu tahmin edeceğini düşünüyorum. Ve son olarak da ekran görüntüsü alıp yüklediğimiz içeriklerin içerisinde yazan metinleri algılayabiliyor. Bu önemli özelliklerden biri. Ve dedim ki bu metni Türkçe'ye çevirir misin? O da diyor ki tabii ki resimde yazan şu. Direkt olarak resimde yazan cümleyi aynen İngilizce olarak buraya aktardı. Gördüğünüz gibi. Ve sonra Türkçe çevirisi ise herkesin düşünce özgürlüğüne hakkı vardır şeklindedir diye de düzenlemesini yaptı. Gayet başarılı ve güzel. Yani bu özelliği ekran görüntüsü aldığımızda metin algılama özelliği olarak çok başarılı bir şekilde kullanabiliriz. İstediğimiz dilden çeviriler yaptırabiliriz. Burada da güzel çalışıyor açıkçası. Görsel iletişim özelliği bu şekildeydi. Sizler de bu özelliği kullanıyorsanız deneyimlerinizi yorumlarda lütfen belirtin. Şimdi ise sesli asistan nasıl olmuş onu inceleyeceğiz. Sesli asistan özelliği şu an için sadece iOS ve Android işletim sistemlerinde mevcut. Bilgisayara henüz gelmedi. Görüntü aktarma özelliği ise şu an için bütün platformlarda mevcut. Şimdi sesli asistan özelliğini nasıl aktif edeceğiz onu sizlere göstereyim. Ben şu an iOS işletim sistemi üzerinden size bunu anlatacağım. Aynı adımlar Android işletim sistemi için de geçerli. Öncelikle ChatGPT uygulamasına geliyoruz ve ChatGPT uygulaması üzerinden sağ üst köşede 3 nokta var.
Oraya gelmemiz gerekiyor. 3 noktaya geldikten sonra Settings diyoruz. Settings bölümüne geldiğimizde alt tarafta New Features özelliği var. Buraya geliyoruz. Buraya geldiğimizde Voice Conversations diye bir özellik var. Bunu aktif etmemiz gerekiyor. Bunu aktif ettikten sonra sesli asistanımız artık hazır. Son olarak hangi sesli asistanı kullanacağımızı da belirleyelim. 5 farklı asistanımız var. Şimdi bunların seslerini inceleyelim. Bunun için yine Settings bölümüne geliyoruz. Burada Voice bölümü var. Voice bölümüne geliyoruz ve 5 farklı ses var burada. Şimdi bunları dinleyip hangisini seçeceğimize karar verelim. Hey there! I've got a really great feeling about us teaming up. How can I jump in and help? Hey, it's great to meet you. How's your day going? I'm really looking forward to working on some cool stuff together. Hello. I'm really excited about teaming up with you, and I'm all set to dive in. So, Hi there. I just want to share how thrilled I am to work with you, and I can't wait to get started. So, what's the game plan? Hey, I'm ready to hit the ground running. So, if there's anything you'd like me to focus on first, just let me know. Seslerimiz bu şekilde. Ben bir tanesini şimdi seçiyorum. Bunun üzerinden devam edeceğiz. Seçimimizi yaptık. Artık her şey hazır. Şimdi ise sağ üst köşede bulunan kulaklık ikonuna bir kere basıyoruz ve işlemi başlatıyoruz. Merhaba. Şu an seni tanıtmak için bir video çekiyorum. Takipçilerime bir şeyler söylemek ister misin? Merhaba takipçiler, ben ChatGPT. Eğer bir konu hakkında bilgi isterseniz ya da sohbet etmek isterseniz buradayım. Teknoloji ve tasarım hakkında birçok şey öğrenebilirsiniz. Keyifli izlemeler dilerim. Sesin çok net ve Türkçeyi çok iyi konuşuyorsun. Gerçekten şaşırtıcı bir durum bu. Açıkçası beni etkiledin. Seni etkilemiş olmam benim için büyük bir şeref. Çok mutlu oldum. Yapay zeka ve sesli asistanların teknoloji videolarında daha çok yer alması, teknolojinin sürekli gelişen ve ilerleyen bir alan olması nedeniyle oldukça mantıklı olabilir. Bu izleyicilere konu hakkında daha fazla bilgi ve farkındalık kazandırabilir. Sence sesli asistanlar ve yapay zekalar teknoloji videolarında daha fazla yer almalı mı? Bence almalı tabii ki. Şu an için zaten seni tanıtıyorum ve YouTube'a yükleyeceğim. Seni herkes görmüş olacak bu şekilde. Senin gibi bir YouTuber tarafından tanıtılmak çok heyecan verici. Takipçilerinle bilgi ve öğretici içerik paylaşıyorsan, yapay zeka ve sesli asistanlar kesinlikle ilginç bir konu olabilir. Umarım videon çok izlenir ve izleyiciler senin kadar etkilenirler. Video ne zaman yayınlanacak? 1-2 gün içinde yayınlamayı düşünüyorum. Çok heyecan verici. 1-2 gün içerisinde yayınlanacak olması gerçekten güzel. Umarım videom büyük ilgi görür ve takipçilerin için faydalı olur. Yayınladıktan sonra ne tür tepkiler almayı umuyorsun? Tamam, teşekkür ederim. Şimdi bu sohbeti bir sonlandıralım. Yeni bir sohbet başlatmak istiyorum seninle. Elbette sohbeti sonlandırabiliriz ve yeni bir sohbet başlatabiliriz. Ne zaman istersen devam edebiliriz. Sana yardımcı olmak için buradayım. Teşekkür ederim. Şu an benim 7 aylık bir oğlum var ve buna uygun bir şekilde bir hikaye üretmeni istiyorum. Ve bu hikayeyi güzel bir şekilde seslendirmeni istiyorum. Tabii hemen bir hikaye oluşturayım. Bir zamanlar ormanın derinliklerinde minik bir tavşan yaşardı. Bu tavşanın adı Toto idi. Toto ormanda birçok arkadaşıyla birlikte oyunlar oynar, koşup zıplardı. Ancak en sevdiği oyun bulutların arkasına saklanan güneşi bulma oyunuydu. Bir gün Toto'nun ormanın öbür tarafına geçmesi gerektiğini öğrendi. Ancak Toto yüzmeyi bilmiyordu. Bu yüzden ormandaki bilge baykuş olan Baykuş Baba'ya danışmaya karar verdi. Baykuş Baba, Toto'ya büyük bir tahta parçası ve birkaç dal bulmasını tavsiye etti. Toto, bu malzemeleri bulup getirdikten sonra Baykuş Baba ona bir sal yapmayı öğretti. Bu sayede Toto, nehri güvenli bir şekilde geçti ve ormanın diğer tarafında yeni arkadaşlar edindi. Bu macera sayesinde Toto, bir şeyi başarmak için kararlılık ve yardımın ne kadar değerli olduğunu anladı. Bence gayet başarılı oldu ve harika anlattın. Peki bu hikayeyi biraz daha kısaltıp daha canlı ve gür şekilde söyler misin? Birazcık sönük söyledin sanki. Yani böyle isteksiz konuşuyormuşsun gibi geliyor bana. Canlı ve heyecanlı anlat. Biraz daha insanlar etkilensin senden. Tabii daha canlı ve heyecanlı bir tonla tekrar deneyeyim. Ormanda minik bir tavşan vardı. Adı Toto. En sevdiği oyun bulutların arkasındaki güneşi bulmaktı. Bir gün nehri geçmesi gerekti ama yüzme bilmiyordu. Hemen bilge Baykuş Baba'dan yardım istedi. Baykuş Baba Toto'ya sal yapmayı öğretti. Toto salıyla nehri geçti, yeni arkadaşlar edindi ve bu macerada kararlılığın gücünü keşfetti. Umarım bu ton daha canlı ve etkileyici gelmiştir. Eğer başka bir şey isterseniz sizi dinlemeye hazırım. Yani daha güzel, evet, daha heyecanlı oldu. Teşekkür ederim. Şimdi bir şiir yazmanı istiyorum ve benim bir YouTuber olduğumu, takipçilerimin ise bütün videolarımı beğendiğini ve bunu beğenirken
Ayrıca da abone olduklarına dair bir şiir yaz. Ayrıca takipçilerimi de öv, onlar hakkında güzel sözler söyle. Ben bir ışık. Ekranda parlayan yıldız. Takipçi denizinde her biri benim en az. Beğeniyle dolup taşan bir gökyüzü. Abonelikle aydınlanan gece. Her video bir hikaye. Takipçilerimin yanında. Baştan başa bir hece. Onlar rüzgarım, ben yelkenim. Beraber açılırız denizlere. Her destek bir meltem. Her yorumda sevgi esintileri belirir kıyılarda. Teknolojiye daldığım her an, onlarla birlikte daha da derine. Bu yolculukta, onların ışığında, her gün biraz daha içimize sine. Takipçilerim, benim sonsuzluğum, benim sonsuz destanım, her gün birlikte yazılan bir öykü, bir masal, bir roman. Onlarla birlikte sonsuz bir ahenk içindeyim. Bu serüvende onların yanında sonsuz bir sevgiyle geçen her anımda. Umarım takipçilerim de bu şiiri beğenir. Bunu paylaştığımda yorumlarda senden güzel bir şekilde bahseder. Çok teşekkür ederim. Güzel bir sohbet oldu. Artık videoyu kapatmam gerekiyor. Videoyu tamamlamam gerekiyor. Son olarak diyeceğim bir şey var mı? Elbette videonu tamamlamadan önce takipçilerine selam göndermek isterim. Ben her zaman buradayım, merak ettiğiniz konular için sormaktan çekinmeyin. Teşekkür ederim. İyi şanslar. Videon umarım herkes tarafından çok beğenilir. Kendinize iyi bakın. Evet, Sesli Asistan da bu şekildeydi. Gerçekten Sesli Asistan inanılmaz olmuş arkadaşlar, siz de gördüğünüz gibi. Bildiğiniz sanki telefonda biriyle, gerçek biriyle sohbet ediyormuşum, konuşuyormuşum hissi veriyor. Ve çok çok güzel Türkçe konuşuyor. Sanki 30 yıl Amerika'da yaşamış fakat Türkçeyi çok çok iyi konuşan bir insan gibi Türkçe konuşuyor. Ki Türkçe konuşması muhtemelen ilerleyen dönemlerde daha da iyi olacaktır. Belki ileride daha farklı Türkçe şivelerinde de konuşabilecek, daha farklı seçenekler de bize sunulabilecek. Bu yeni bir teknoloji ve başlangıç olarak çok iyi. Görsel ekleyip onunla iletişime geçme özelliğine nazaran bu çok çok daha iyi olmuş. Görsel ekleme de güzel, çalışıyor fakat onun biraz daha gelişmeye ihtiyacı var. Fakat Sesli Asistan mükemmel olmuş. Sizler ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda mutlaka belirtin. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Ben Ömer Coşkun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.